Ayşe Uzun, İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim üyesiyim. 2010 yılından beri bu üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaya devam ediyorum. Lise eğitimimi İzmir Bornova Lisesi'nde tamamladıktan sonra Ankara Bilkent Üniversitesi'nde peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım okudum. Yüksek lisansımı Amerika, New York'ta City College of New York Üniversitesi'nde tamamladım. 2 yıl New York'ta çalışma imkanı buldum. Bu eğitimim ve yüksek lisansı takip eden iş hayatım sonrasında da Türkiye'ye tekrar İzmir'e dönme kararı verdim. Burada doktora çalışmamı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde şehir planlama bölümünde tamamladım. Bu eğitimlerin aslında bence en önemli tarafı farklı disiplinlerin bir araya gelişini, hem peyzaj mimarlığı hem kentsel tasarım hem de şehir planlama disiplinlerinin farklı ölçeklerinin bir araya gelerek benim kariyerimde çok önemli bir etkisi olduğuna inanıyorum. İç mimarlık, mekanı kullananların fiziksel ve psikolojik olarak iyi hallerini sağlarken, estetik olarak mekanı iyileştirmek olarak tanımlanabilir. Bu noktada iç mimarın görevi, çoğunlukla yanlış bilinenin aksine tefriş yani eşya seçiminin çok ötesinde kullanıcı ihtiyaçlarını analiz edip proje konumunun gerekliliklerini anladıktan sonra mekanlar için gerekli hacimlerin, form ve boyutlarının belirlenmesi, farklı mekanlar arası ilişkilerin tasarlanması, iç mekandaki dolaşımın planlanması ve buna ek olarak iç mekan çevresinin tasarlanmasıdır. İç mekan çevre tasarımı dediğimizde aydınlatma, akustik, termal konfor yani mekanın ısıtılması ve soğutulması, yangın, deprem gibi afet hallerine karşı tahliye planlarının hazırlanması, malzeme seçimlerinde insan sağlığına zarar vermeyen çeşitlerin kullanılması gibi birçok konu düşünülebilir. İç mekanları çevre ve bağlamlarından kopuk, izole alanlar olarak düşünmek doğru olmaz. Bu nedenle iç mekanlar tasarlanırken bu mekanların çevreleriyle ilişkisinin mutlaka düşünülmesi gerekir. Üniversitemiz İç Mimarlık Eğitimi programında bu konulara önemli yer vermekteyiz. Peyzaj mimarlığı denildiğinde ilk akla gelen bitki materyali olmaktadır. Ancak değindiğim iç mekan, dış mekan sürekliliğinin sağlanabilmesi için iç mimarlık eğitimini peyzaj mimarisinin temel konularından olan bitki materyallerine ek olarak sert zemin malzemelerinin kullanılması, cephe malzemelerinin ve açıklıklarının belirlenmesi gibi konularla da beslenmesi önem taşımaktadır. Aynı zamanda iç mekan kalitesinin ve kullanıcılarının iyi hallerinin artırılması için genellikle dış mekanlara ait gördüğümüz bitki materyalinin de iç mekanda kullanılması büyük önem taşır. Bu noktada bitki materyallerinin diğer iç mimari malzemelerinin aksine canlı ve dinamik yani sürekli büyüyen, değişen yapısını ve yaşayabilmeleri için gerekli olan ışık, su gibi ihtiyaçlarını unutmamak ve proje gereksinimlerini göz önünde alarak seçimler yapılması önemli taşır. Ben de öğrencilerimizle işlediğimiz derslerde bu konulardaki deneyimlerimi paylaşmaya ve kendilerini geliştirebilmeleri için destek olmaya çalışıyorum. Lisans ve yüksek lisans eğitimimi tamamladıktan sonra New York, Amerika'da çok yoğun çalışan bir ofiste 2 yıllık bir çalışma deneyimim oldu. Bu süre boyunca New York ve New Jersey'de çok sayıda konut, alışveriş ve ticaret yapılarının açık alanları ile kent meydanları, su kıyısı, üniversite kampüsü ve çatı bahçesi projelerinin konsept geliştirme aşamalarından uygulama aşamalarına kadar farklı etaplarında çalışma imkanı buldum. Türkiye'ye, İzmir'e dönmemi takip eden ilk dönemlerde de İzmir kenti için çok kıymetli olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katılımcı tasarım anlamında harika bir örneği olan İzmir Deniz Projesi'nin 5 etabından biri olan Bayraklı Bölgesi ekibinin peyzaj mimarı olarak çalıştım. Aynı zamanda üniversitemiz bünyesinde de hem kampüs içinde hem de çevre alanlarda peyzaj ve kentsel tasarım projelerinde görev aldım. Tüm bu projeler aslında eğitim sistemimizin de bir parçası. İlgili, hevesli öğrencilerimiz de bu projelerde ekip arkadaşlarımız olarak bizlerle çalışıp derslerde öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe taşıma ve deneyim elde etme imkanları bulabilmektedirler. Günümüz şartlarında çok disiplinli çalışma alanları gittikçe önem kazanmaktadır. Bu noktada iç mimarlık eğitimini farklı tasarım disiplinlerinden alanlarda desteklemek, bunları örnek olarak peyzaj mimarisi alanında desteklemek öğrencilerimiz için çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Çok disiplinlilik, farklı alanlarda, farklı ölçeklerde projelerde söz sahibi olabilmek ve kendilerini piyasa şartlarında diğer adaylardan farklılaştırabilmek için onları ön plana çıkarabilecektir. İzmir Ekonomi Üniversitesi. Bilimle anla, bilgiyle yönet.